Herkese merhaba. Bugün sizlere yapması çok kolay ve bir o kadar lezzetli atıştırmalık tarifiyle geldim. Hemen başlayalım. Öncelikle robotumun içerisine yaklaşık 1 su bardağı kabuksuz yer fıstığı ekliyorum. Ardından yaklaşık 6 adet çekirdeksiz hurma koyuyorum ve hafif diri bir kıvam alana kadar robotta öğütüyorum. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı kaju kreması ve biraz tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine harcımın hepsini ekleyip biraz şekil verdikten sonra soğuması için dondurucuya götürüyorum. Ve işte efsane lezzetli atıştırmalığımız hazır. Siz de bu tarz tarifler için bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun. Herkese merhaba. Bugün sizlere rafine şekersiz çok sağlıklı bir atıştırmalık tarifiyle geldim. İsterseniz bu diyet dostu tarifin yapımına hemen geçelim. Öncelikle kasemin içerisine 50 gram keten tohumu, 40 gram chia tohumu koyduktan sonra katı kıvama gelmeleri için yarım su bardağı su ilave ediyorum ve biraz bekletiyorum. Ardından içerisine yaklaşık 50 gram susam, biraz çekirdek içi ve tatlandırması için 2-3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Karışımımı yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine iyice yayıp 180 derece fırında yarım saat pişiriyorum ve işte efsane lezzetli atıştırmalığımız hazır. Siz de bu tarz tariflerin devamı için bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun. Herkese merhaba. Bugün yapımı çok kolay ve lezzetli bir dondurma tarifiyle geldim. İsterseniz hemen başlayalım. Birkaç muzu soyup çubuğa takıyorum. İnce çubuk yoksa kalın dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. Daha sonra muzları benmari usulü erittiğim bitter çikolataya batırıp dondurucuya koyuyorum. Ve işte efsane muzlu dondurmalarımız hazır. Siz de bu tarz tariflerin devamı için bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Bugün sizlere herkesin kolayca yapabileceği pratik ve sağlıklı çilekli yoğurtlu dondurma tarifiyle geldim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle kabımın içerisine baş kısımlarını kopardığım çileklerimi alıp güzelce eziyorum. Ezdiğim çileklerimin içerisine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ediyorum ve homojen bir şekilde iyice karıştırıyorum. Ardından yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine karışımı yavaş yavaş ekleyerek koyduktan sonra tepsimi dondurucuda yaklaşık 4 saat bekletiyorum. Buz gibi olan dondurmalarımı dondurucudan çıkartıp üzerlerine eritmiş olduğum bitter çikolatamı sürüyorum ve işte efsane lezzetli dondurmamız hazır. Siz de bu tarz tarifler için bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.
Delicious.